Merhaba değerli YouTube severlerim, beni takip etmeye değer bulan değerli arkadaşlar. Bugün sizlere fındıktaki suyun ne kadar önemli olduğunu ve suya ne kadar fazla ihtiyacının olduğunu ve sıcaklıkların değişmesi sonucunda fındıktaki etkilerini göstermek istiyorum özellikle. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz dallardaki kurumaları fındıkta? Burası şu andaki bulunduğumuz yer 1000 rakamda bir yükseklikteki bir köydeyiz. Sabah çisesi ve akşam çisesi bol miktarda düşer. Yani aslında yaprağın suyu ihtiyacı olan karşılar. Ama güneşin kızışması sonucunda çok farklı bir şekilde daldaki fındıklar kupkuru hale gelmiş durumda ve randımanını otomatikman etkilemiş durumda. İçini kırdığımızda fındıkların çoğu bezik. Bakın arkadaşlar, fındığın içerisindeki fındığı göstereyim. Kapsülünden de ayırmak biraz zor oldu. Evet bakın, çıkan fındık bezik fındık konumunda. İçine tamamen doldurmamış. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Fındık mahsulü Temmuz ayıyla Ağustos ayında suya ihtiyacı vardır arkadaşlar özellikle. Su ihtiyacını alamadığı takdirde işte gördüğünüz bu haller meydana geliyor. Sadece bu dalda değil bakın. Bütün dalda arkadaşlar. Yaprakların yemyeşil olması gerekirken, yani yaprakların şu ışkınlardaki yaprakların gibi olması gerekirken sanki sonbahar çoktan gelmiş ve fındıkla yapraklar aynı anda sararmış durumda. Yani anlayacağınız fındık bahçelerine Temmuz ve Ağustos ayında su verilmesi şart. Daha dolgun, randımanlı fındık ve bu şekilde fındık mahsulünü almamak için. Bu bilgi önemli bir bilgi arkadaşlar. Ne de olsa yağmur yağıyor, ediyor diyerek genelde sulama işini yapmayız. Yapmadığımız için de mahsulümüzün geldiği hal budur bakın. Çok fazla bir ürün var. Çok fazla ürünün olmasa fındığın besleyebilmesi için dalın suya ihtiyacı ve besine ihtiyacı var arkadaşlar. İletebilmesi için. Su bitkinin topraktaki arkadaşlar mineral maddelerin taşınarak fındığa getirilmesine sağlar arkadaşlar. Su taşıyıcı bir görev yapar. Bunu unutmayın. Taşıyıcı bir görevdir aslında suyun yaptığı vazife. Sadece bitkinin canlı kalmasını sağlamaz. Taşıyıcı vazife var ve pislikleri de bir şekilde aşağı indirir ya da yapraklara depolayarak yaprakların dökümüyle gördüğünüz gibi yere gübre olarak şey yapar. Toprağın altındaki derindeki besin maddelerini yukarıya getirir. Yukarıda yaprak bunu işler, güneş ışığıyla şekerini alır ve en sonunda da tekrardan toprağın üstüne dökerek humuslu tabaka, yani verimli toprak tabakasını üstte oluşturur. Bu döngüyü sağlar ama konumuz o değil. Gördüğünüz gibi konumuz suyun ihtiyacı. Yani fındık bitkisi arkadaşlar Temmuz ve Ağustos ayında kesinlikle suya ihtiyaç vardır. Aslında Karadenizliler olarak bunu sağlama imkanımız var. Nereden? Her bahçenin aşağı yukarı kenarlarında obuzları ya da dereleri vardır. Yukarıdaki derelere yapılacak olan bir küçük göletler vesilesiyle damlama sisteminde uygulanarak bahçelerin diplerine hortum sistemiyle gelebilir. Evet, maliyeti biraz yüksektir ama bir iki defa yapılır ve uzun ömürlü bir sonuçtur arkadaşlar bu olay. Ve fındığınızın randımanı asla düşük gelmez. Evet, bir başka yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum.